750-800 gram kanadım var. Orta kanat ve dip kanat olmak üzere ayrılmamış. Sizi yanıltmasın. Yani bütün halde siz isterseniz ayrılmış da kullanabilirsiniz. Hemen kanatlarımı çizikler atarak başlıyorum. Şöyle gelişi güzel. Bu arada değişik bir sos yapacağız. Değişik derken restoran kültüründen gelenler bu sosa hakimdir, biliyordur ama ev hanımları ya da evde yapan beyler, arkadaşlarımız bilmemesi normal. Sos için hemen malzemelerimizi sayalım. Karabiber, tuz, ketçap, bal. Bu arada balı duyanlar hemen ön yargılı olmasın. Ben de soslarda veya yemeklerde bal sevmem. Ama bu tarifte göreceksiniz müthiş bir sos yapacağız. Hardal, sarımsak, soğan ve zeytinyağı. Unu sosta kullanmayacağız. Hemen devam edelim. Kanat olayına başka bir boyut getiriyoruz resmen. Yapanlar ne demek istediğimi anlayacak. Bu arada bunu niçin yapıyorum? Avusturya Danimarka maçı var. Benim için çok önemli. 2 yemek kaşığı un. Çünkü iddiamızdaki son maç, çok ciddiye alıyorum bu maçı o yüzden. Ve tekim. Bütün kanadı kendim için yapıyorum. Bir bakalım. Evet. Bu sistemi yabana atmıyoruz. Böyle yaptığımız zaman her zaman çok daha az un kullanırız. İşi ben arkadaşlar şu anda şu görüntüden bile muazzam bir şey yaptığımızı anlamışlardır. Garnitür olarak şu patateslerimizi de ayarlayalım. Kabuklu kullanıyorum. O yüzden çok iyi temizledim. Eğer siz de kabuklu kullanacaksanız çok iyi temizlemelisiniz. Bakın isterseniz böyle ince ince keserek ya da kesip dibine kadar inip tam bırak kesmeden, kesip dibine kadar inip tam kesmeden baş parmağımı sokuyorum. Sesi duyuyorsunuz. Bu sesi duyuyorum. Harika. Ve araya sıkıştırıyorum. Hatta bakın şunu da yapabilirsiniz. Bunlar açık ya. Böyle koparıp bu şekilde koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yani çok fazla sıkıştırmamak lazım. Unutmayın bunu. Bolca zeytinyağı. Bol bol. Karabiber. Fırın kullanacağımız için fırında bir garnitür yapmak en mantıklısı. Bolca tuz. Bolca. Atabildiğiniz kadar tuz atın. Sarımsak tozu artık zaten hepimiz bulunduruyoruz zaten. Sarımsaklı olsun. Kırmızı toz biber şöyle içlerine geçtiğine emin olun. Bir yerde toplanırsa acı olur. Zeytinyağı, tuz şart. Ondan sonra sizin hayal dünyanıza kalmış. Kırarak kekik, yalnız kekiği çok atarsanız yiyemezsiniz, tadını bozar. Daha tavuklarımı atmadan bu fırına 200 derece altlı üstlü 1,5 saat. Ama fırınlara göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü yaparsanız daha sağlıklı olur. Top sizde. 1 2 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Küçük boy bir soğan. Kesebildiğiniz kadar ince keseceğiz. Hatta şöyle yapalım. Hareketi gördünüz mü? İstemeden de olsa soğan kendini attı oraya. 2 sarımsağımız vardı. Hemen rendeliyoruz. İsterseniz ezebilirsiniz. Hemen ikincisi. Şöyle orta ateşte 3-4 dakika sotelememiz lazım. Toplam 4 dakika sonra ocağımın altını kısıyorum. 1 çay kaşığının 3'te 1'i kadar tuz, 1 çay kaşığının 3'te 1'i kadar karabiber, 1, 2, 3, 4 yemek kaşığı kadar ketçap, 1 yemek kaşığı hardal ve 1 çorba kaşığı bal. Normalde balı ben de sevmem. Soslarda ön yargılarımızı kıralım. Ocağımın altını kıstım.
kısık halde 2-3 dakikada bütün malzemeyi birbirine yediriyorum. Fırına koyacağımız kaba zeytinyağı, her yerini yağlayalım. Sosu şöyle tavukların her yerine yediriyorsunuz. Ama maça çok az kaldı. Biraz acele etmem lazım açıkçası. Hemen üstüne şu sos balla ilgili bütün ön yargılarınızı kıracak. Ben de çok ön yargılıydım eskiden. Tamamen isteğe bağlı. Bu hemen görüntü bu fırına. Altlı üstlü 200 derece 40 dakika 1 saat arası kontrollü üstü kızarana kadar. Ama şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. Nasıl pişmiş? Bir de patatese bakalım. Pişmiş mi? Pişmemiş mi? Görüyor musunuz? Hemen dağılıyor. Şekerli lezzetlere karşı beğenmiyorsanız ya da bir antipatiniz varsa, aşırı bir antipatiniz varsa yapmayın. Baştan söyleyeyim. Ama böyle şerbet gibi ya da bir restoranta gittiğiniz zaman önünüze gelen büyük beklentilerle beklediğiniz tavuğu hayal kırıklığına uğradığınız bir tarif değil. Bilhassa mangalda da çok güzel olur bu. Sosumuz, açın ağzınızı. 5 saniye sürmedi. Ara sıra değişik kanat yemek isteyenler için güzel bir alternatif olabilir. Başlamak üzere Avusturya Danimarka maçı. Danimarka'nın yenmesi lazım. Son maçımız, her zaman söylüyorum, Avusturyalı değilim, Danimarkalı hiç değilim ama bir iddia severim. O yüzden bu maçı Danimarka'nın alması lazım. Bir sinerji yapalım. Numaram alır. Almazsa büyük hayal kırıklığı yaşayacağım. Hala abone olmayan arkadaşlar. Her zamanki gibi size hiçbir şey söylemiyorum artık. Yapmak isteyenler mutfağa. Ben maç seyretmeye. Herkese afiyet olsun.